Mukaddime. Haşr akidesinin pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye, hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu iman-ı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hüccet-i külliyeyi icmal ile göstermek ve o akide-i haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız 4 tanesine işaret edeceğiz. Birincisi, nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizac-ı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der, benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zir-ü zeber ederek, gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı. İkinci delil, nevi insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmüne geçen seri-ü teessür ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayat-ı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükûnete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveylâ-i ruhi ve bir dağdâ-i kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasabetli bir azap olurdu. Üçüncü delil, insanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler, delikanlılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el-hükmü lil galip kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflere, acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil, nevi beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise aile hayatıdır ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakârane merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. Mesela der, bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta, daimi bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var
gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık 1-2 saat suri bir refakatten sonra ebedi bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık, elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte iman-ı haşrinin yüzer neticesinden birisi hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taalluk eder ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkür 4 delile sairleri kıyas edilse anlaşılır ki hakikat-ı haşriyenin tahakkuku ve vukuu insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde kat'idir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa, o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun ve ahlakiyyunun kulakları çınlasın. Gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? İkinci nokta, hakikat-ı haşriyenin hadsiz bürhanlarından, sair erkan-ı imaniyeden gelen şehadetlerin hülasasından çıkan bir bürhanı, gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın risaletine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder. Hem ve bi rusulihi kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesine çıkaran ve kütübihi şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatları birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen 3'ten birisi haşirdir ve ekser kısa surelerinin başlarında gayet kuvvetli ayat-ı haşriyedir. Sarihan ve işareten binler ayatiyle aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela, İza şemsü kuvvirat, ya eyyuhen nâsü ttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey'un azîm. İza zülziletil ardu zilzâleha, İzes semâ'un fetarat, İzes semâ'un şakkat, amme yetesâelûn, hel etâke hadîthul gâşiye gibi 30-40 surelerin başlarında bütün kat'iyetle hakikat-ı haşriyeyi, kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber, sair ayetler dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûm-u İslamiye'de müteaddit ilmi, kevni hakikatları meyve veren bir kitabın böyle şehadetleriyle ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden iman-ı haşri hakikatsiz olması, güneşin inkarı belki kainatın ademi gibi hiçbir ciheti imkanı var mı ve 100 derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde, o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsız olmak mümkün müdür? Acaba 13 asırda fasılasız olarak
hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere, hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi Sultan-ı Zişan'ın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kâfi iken, binler tasrihat ile bu hakikat-ı haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir eçel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi? Ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhufları ve mukaddes kitapları dahi, bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakikat-ı haşriyeyi, asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'î kabul ile beraber, tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları, Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde, İmanun bil yevmil ahir rüknüne, sair rükünlerin hususan Rusul ve Kütübün şehadetini, münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izale eden bir hüccet-i haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki, münacatta demiş: Ey Rabb-ı Rahim'im! Resul-i Ekrem'inin talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ki, başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler, bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı kâtıalarına istinaden, başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakîm'in olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkînler, bütün suhuf-u semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden, hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına, şe'inlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, hem ahiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen, saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir-i Hakim! Ey Rahman-ı Rahim! Ey Sadıkul Vaadil Kerim! Ey izzet ve azamet ve celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal! Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat'î mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkârında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki,
o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellal-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattır ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir ve onlar bütün hakikatların merciği ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikat-ı ekber-i haşriye olduğunu iman ederek, senin emrin ile senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin. Hem nasıl ki Kur'an'ın, belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın, belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, dolayısıyla en büyük müddeaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de, vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi, zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'inleri, lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli, ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti mutlaka var ve görünüyor, elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem göz ile görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zat-ı Rahman-ı Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette inamı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide, bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret, gözümüz önünde yorulmadan işliyor ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd-ü vaad etmiş ki, bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüzbinler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkatı olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş, semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ard deniliyor. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden
ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kainatın nazar-ı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainat sahibinin nazar-ı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmet-i hilkatı ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nev-i beni Adem var. Ve madem bu mahiyetteki nev-i beni Adem mizaç ve hilkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet acz ve fakriyle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir, hem bakidir, hem baki alemleri var, hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar zalim rahat ile hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş, öyle de nevi insandan dahi makasıd-ı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihab edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfikler ile ikram ve düşmanlarını semavi tokatlar ile tazip ediyor. Ve bu kıymetli, sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı intihab ederek ehemmiyetli küre-i arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın 5'ten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onun ile ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymetdar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstehak ve layık iken, gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın, idam-ı ebediyle mahvolsunlar. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Evet,
bütün kainat ve hakikat-ı alem dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şua olan Ayetül Kübra'da her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma-ı azim ispat etmişler ki, bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür ve kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat, o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor ve ahiretin gelmesiyle kemalat-ı sukuttan ve adalet-i mutlakası müstehziyane gadr-ı mutlaktan ve hikmet-i âmmesi sefahetkârane abesiyetten ve rahmet-i vâsiası lahiyane tazipten ve izzet-i kudreti zelilane acizden kurtulurlar, tekaddüs ederler. Elbette ve elbette ve herhalde iman-ı billah'ın yüzer nüktesinden bu 8 mademlerdeki hakikatların muktezası ile kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, dar-ı mücazat ve mükafat açılacak. Ta ki arzın mezkûr ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin ve arz ve insanın Halık'ı ve Rabbi olan mutasarrıf-ı hakimin mezkûr adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarrur edebilsin ve o baki Rabb'in mezkûr hakiki dostları ve müştakları idam-ı ebediden kurtulsun ve o dostların en büyüğü ve en kıymetdarı, bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün ve Sultan-ı Sermedi'nin kemalatı naks-ı kusurdan ve kudreti acizden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüs ve teberri etsin. Elhasıl, madem Allah var, elbette ahiret vardır. Hem nasıl ki, mezkür 3 erkan-ı imaniye, onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler. Öyle de, وَبِمَلَائِكَتِهِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ Teala olan 2 rükn-i imani dahi haşr-ı istilzam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler. Şöyle ki, melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mükalemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar saadetin, cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahiyle görebilirler ve girerler ve Hazreti Cebrail gibi insanlar ile görüşen umum melaike-i mukarrabin mezkür alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu, ondan gelenlerin ihbariyle bedihi bildiğimiz gibi, 100 tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratı ile, alemi bekanın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o kat'iyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de iman-ı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her ziruhun, hususan insanların defteri amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek, elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet, ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün manasız, faydasız kalır. Hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir ciheti imkanı olamaz ve o ihtimal,
bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Elhasıl, imanın 5 rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar-ı ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen 3'ten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor ve onu bütün hakaikına temel taşı ve üssül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddime nihayet buldu.